Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle Himalaya'nın bebe yünü var. Onunla başlayacağım. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 5 ve 5'in katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Şöyle sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Toplamda şişimde 17 ilmeğim var. 17 ilmekle modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Ben lastiksiz başlayacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiğin üzerine birinci sıra ön yüzünden başlayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bir ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde düz örerek kestim sola doğru. Devamında 3 ilmek düz ördüm. Buraya kadar bir model arkadaşlar. Bakın 5 ilmekle bir modeli kurduk. Daha sonra bir kez doladım yine. Sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir alarak düz ördüm. Kestim yani. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 3 ilmek düz ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek ters örüyorum bakın. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Şu şekilde. Daha sonraki şu doladığım, ajur yaptığım ilmeği düz örüyorum. 4 ters. 4 ilmek ters, 1 ilmek düz. 4 ilmek ters. 1 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Onu ters örüyorum. Bir ters ilmek ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Bakın şöyle aynı hizaya geldi. Alttaki kestiğim ilmekle devamıymış gibi olacak. 2 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 2 ilmek düz ördüm. Bu şekilde. Daha sonrasında bir ters, bakın ters olan ilmeğimi ters ördüm. Bir doladım. Kesme işlemi yaptım devamında. 2 ilmeği bir ilmeğe düşürdüm. 2 düz ilmek ördüm. Ters ilmeğe geldik. Onu yine ters örelim. Bir dolayalım ve kesme işlemi yapalım. 2 ilmeği kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek düz.
Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Bakın bu doladığım ilmeğe gelene kadar 3 ilmek tersim vardı. Yine ters olarak ördüm. Bunu düz ördüm. Devamındaki ilmeğim de yine düz. 2 düz ördük. 3 ters, 2 düz. 3 ters, 2 düz ilmek ördüm. 3 ters, 3 ters ilmek, 2 düz ilmek. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. Bakın zaten ilmeklerimiz ters. İkisini de yine ters olarak ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimi de ikisini bir alarak kesme işlemi yaptık yine. Devamında bir düzümüz kaldı. Daha sonra 2 ters, 1 dola, 2 ilmeği düz örerek keselim. 1 düz, 2 ters, 1 dolayalım. Devamında 2 ilmeği de bir aldım. Düz örerek kestim. Bir düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmeğim var. Ters olarak ördüm. Bu ajurlu ilmeğimi düz, arkasında da 2 ilmek daha düzüm var. Toplamda 3 düz ilmek ördüm. 2 ters, 3 düz. 2 ters, 3 düz ilmek ördüm. 2 ters, 3 düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. 7. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ters ilmek ördüm. 1 doladım. 2 düz ilmeğim kalmıştı. İkisini de şöyle aldım. Düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. 3 ters ilmek. 1 doladım. Kesme işlemi yapıyorum. 2 ilmeğimi bir aldım. Düz örerek kestim. Burada 3 ters ilmek, 1 dolayalım önce, daha sonra kesme işlemi yapalım. 2 ilmeğimizi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 7. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 8. sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmeğimiz kaldı bakın. Bir ters ilmek ördüm. Diğer kalan 4 ilmeğimi de düz. 3, 4 ilmek düz ördüm. Bir ters, 4 düz. Bir ters, 4 düz ilmek. Bir ters, 4 düz ilmek ördüm ve sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde devam edecek. Şöyle 8 sıranın tekrarı. Hemen modelin ilk sırasını da beraber kuralım arkadaşlar. Model ikinci kez kuruyoruz modeli. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Birinci sırada ne yapmıştık?
Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki 3 ilmeği de düz ördüm. Buraya kadar bir modeldi. Bir doladık. 2 ilmeği kestik burada. Devamında 3 ilmek düz ördük. Bir doladım. 2 ilmeğini düz örerek kestim. 3 ilmek düz ördüm. Bir dolayalım. 2 ilmeğin ikisini şöyle alalım. Sola doğru kesme işlemi yapalım. Tek ilmeğe düşürdük. Devamındaki 3 ilmeğimizi de düz örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yine şekillendirdik. Eğer anlaşılmayan yer olursa arkadaşlar videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Baştan birinci sırada yaptığımızı yaptık zaten. Diğerlerini de anlamadıysanız izleyerek yapabilirsiniz. Tekrar izleyerek. Daha fazla ben videoyu uzatmayayım. Modelin yapılışı bu şekilde arkadaşlar. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bir de daha önce şöyle bir parça yaptım. Bakın modelin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Bunu beraber yaptık şöyle. Bunu da yine lastiksiz yaptım. Şöyle. Modelimiz böyle arkadaşlar. Modelin arka yüzü de bakın. Arka yüzü de gayet güzel. İki taraflı da kullanılabilecek bence harika bir model. Şöyle göstereyim. Bakın gayet güzel, şöyle gösterişli bir arka yüzü var modelin. Yani her iki yüzünü de kullanabilirsiniz. Model böyle arkadaşlar. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, süveter yapımında, yani yetişkin örgüsünde, çocuk örgüsünde hepsinde kullanabileceğiniz bence harika ve kullanışlı, yapımı da oldukça kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.